...2000'li yılların ortalarında bu yüksek profilli vaka tüm Amerika'yı sarstı ve basında aktif olarak yer aldı. Katil nihayet adalete teslim edilmeden önce bu korkunç suç birkaç yıl boyunca araştırıldı. Bu gecikmenin ana nedenlerinden biri görünür bir nedenin olmaması ve birbirinden kopuk kanıtlardı ve hiç kimse bu adamın böyle bir şeyi yapabileceğine inanmıyordu. Soruşturmanın bulmacayı bir araya getirmesi neredeyse 6 yıl sürdü ve duruşmadaki müfettiş uzun yıllar boyunca böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını açıkça ifade etti. Bu trajik hikayede bir aşk üçgeni, çifte ihanet ve başlangıçta kimsenin dikkat etmediği uğursuz bir alamet yer almaktadır. Jason Young hakkında pek bir şey bilinmiyor. Jason, 1974 yılında doğduğu Brevard, Kuzey Carolina'dan geliyor. Sıradan bir ailede büyümüş, liseden mezun olduktan sonra doğduğu eyaletin başkenti Raleigh'teki prestijli bir devlet üniversitesinde öğrenci olmuş ve mezun olduktan sonra büyük bir perakende zincirinde satış elemanı olarak işe girmiştir. Jason, iş yerinde her zaman güvenilebilecek, değerli ve gelecek vaat eden bir çalışan olduğunu kanıtladı. Ancak arkadaşları ondan rüzgarlı ve kararsız bir adam olarak bahsetti. Karşı cinsle ilişkilerinde de kararsızdı ve sık sık partner değiştiriyordu. Bu nedenle de çapkın olarak ün salmıştı. Ancak kendisi de bununla gurur duyuyordu. Michelle Mary Young, Şubat 1977'de New York'ta doğdu. Kız, çocukluktan itibaren çok yakın oldukları küçük kardeşi Meredith'le birlikte büyüdü. Anneleri Linda, çok sevdiği kızlarıyla çok zaman geçirdi. Onları her konuda desteklemeye ve yeteneklerinin ve becerilerinin gelişmesinde katkıda bulunmaya çalıştı. Michelle, okul yıllarından beri hukuk ve ekonomiye düşkündü ve hayatını bu faaliyetle ilişkilendirmeyi hayal ediyordu. Okuldan mezun olduktan sonra aynı anda birkaç üniversiteye başvurdu ve kısa süre sonra Kuzey Carolina'nın başkentinden olumlu bir yanıt aldı. Kız, ekonomi ve hukuk fakültesinde özenle çalışarak bu alanda yüksek lisans derecesi aldı. Diplomasını aldıktan sonra Michelle, eyaletin önde gelen muhasebe firmalarından birinde yüksek bir pozisyon için işe alındı. Dünün öğrencisi iyi kazanıyor, kendini tamamen destekliyor ve gelecek için büyük planlar yapıyordu. Yakın arkadaşları ve meslektaşları ile birlikte 24. yaş gününü şehrin en popüler eğlence mekanlarından birinde kutlamaya karar verdi. Tam eğleniyorlardı ki bir yabancı garip bir şekilde arkasını döndü ve doğum günü kızının elindeki kokteyl bardağını düşürdü. Adam hemen özür dilemeye başladı ve telafi etmek için Michelle'e bir kokteyl daha ısmarladı. Bu genç adam Jason Young'tı. Genç ve güzel Michelle hemen onun dikkatini çekmişti. Masasına oturdu ve sıradan bir sohbete başladı. Bol bol şakalaştı. Esprili ve ilginç olmaya çalıştı ve gecenin sonunda ona çıkma teklif etti. Michelle'in de bu sıradan tanışıklığı sevdiği unutulmamalıdır. Bu yüzden onun davetini isteyerek kabul etti. Ve doğum gününde ona bir hediye verenin kaderin kendisi olduğuna karar verdi. Çift iletişim kurmaya başladı ve kısa süre sonra pek çok ortak noktaları olduğunu fark ettiler. Jason, 3 yıl önce mezun olmasına rağmen ikisi de aynı üniversitede okuyor, aynı hokey takımını destekliyor ve aynı müzik grubunun hayranlarıydı. Gençler arasında hızla romantik bir ilişki başladı. Ancak bırakın evlenmeyi, birlikte yaşamaları bile söz konusu değildi. Michelle ile ilişkisi başladığında Jason, hala ailesinin Brevard'daki evinde yaşıyordu. Raleigh'teki kız arkadaşını sadece hafta sonları ziyaret ediyor ya da eyalet başkentine yaptığı iş gezileri sırasında onunla buluşuyordu. Bu buluşmalardan birinde sevgilisi ona hamile olduğunu söyledi. Bu haber her ikisi için de gerçek bir şok oldu. Çünkü ikisi de henüz bir çocuğun doğumuna hazır değildi. Gençler çalışmaya hevesliydi. Kariyer basamaklarını güvenle tırmanıyorlardı ve henüz bir aile kurmayı planlamıyorlardı. Jason bunu hemen söyledi. Ancak Michelle biraz tereddüt ettikten sonra kürtaj yaptırmayacağına ve bebeği doğurmaya karar verdi. Jason'ın durumu yeniden düşünmesi yaklaşık 1 ay sürdü ve ardından hamile kız arkadaşına yakın olmak için Raleigh'e taşındı. Birkaç ay sonra çift ilişkilerini resmen yasallaştırdı. Ancak buna katkıda bulunan şey aşk ya da hamilelik değil, Michelle'in sağlık sigortasının olmamasıydı. Doğum çifte büyük miktarda paraya mal olabilirdi.
Ancak evlilik onlara bu tür masraflardan kaçınma fırsatı verdi. Çiftin genç kızları 2004 baharında dünyaya geldi. Ona Cassidy Elizabeth adı verildi. Yeni evli anne ev hayatına ve aile işlerine daldı ve bu anneye ve küçük kız kardeşine yardım etti. Michelle'in ailesinin seçtiği kişiyi soğukkanlılıkla kabul ettiği unutulmamalıdır. Jason'a karşı temkinliydiler ama çatışmalardan kaçınmaya çalışıyorlardı. Aynı yıl bir çocuk sahibi genç çift, şehrin sakin ve peyzajlı bir bölgesinde bulunan kendi büyük evlerine taşındı. Kızını ve torununu ziyarete gelen ve ev işlerine yardım eden anne Linda, bu ailede belirli bir gergin atmosfer olduğunu fark eden ilk kişi oldu. Damadı çok duygusaldı, sinirliydi, aynı yerde tam anlamıyla bir skandal çıkarabilirdi. Ancak Michelle tüm kavgaları yumuşatmak için her yolu denedi ve toplum içinde en mutlu eş ve anne gibi davrandı. Cassidy henüz 2 yaşındayken Michelle tekrar hamile kaldı. Bu haberi eşine nazikçe verdi. Ancak eşi sakin bir tepki verdi. Hatta bu durumdan memnun görünüyordu. Kısa süre sonra aile bu mutlu haberi Jason'ın ailesine bizzat vermek üzere arabayla Beaver'da gitti. Sadece hafta sonu için ziyarete geldiler ve ilk gün akraba çevresinde yaklaşan ilaveyi kutladılar. Ertesi gün küçük kızlarını birkaç saatliğine büyük anne ve büyük babasına bırakan çift, olayı birlikte kutlamak için bir restorana gitti. Çift eve dönerken arabayı kullanan Jason aşırı hız yaptı, direksiyonu kırdı ve araba yoldan çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. Çift birkaç sıyrık ve morlukla kurtuldu, ancak hayatları tehdit altında değildi. Ancak Michelle sinirsel nedenlerle düşük yapmış, bu nedenle genç kadın çok endişelenmişti. Jason ise bu durumu şaşırtıcı derecede sakin karşılamıştı. Kaza, bir çocuğun kaybı ve eşin garip bir ilgisizliği. Tüm bunlar çok şüpheli görünüyordu. Anne Linda daha sonra bu kazayı o zamanlar kimsenin dikkat etmediği kötü bir alamet olarak nitelendirecekti. Genç çiftin aynı üniversitede okudukları günlerden beri tanıdıkları Michelle Money adında ortak bir arkadaşları vardı. Bir süre birbirlerini görmediler. Ancak 2006 baharında kazadan kısa bir süre önce Jason bir iş gezisi sırasında tesadüfen eski bir tanıdığıyla karşılaştı. Karısına bundan bahsetti ve birlikte Money'i kendisini ziyaret etmesi için davet etmeye karar verdiler. Genç kadın daveti isteyerek kabul etti. Ancak ziyareti sırasında mutsuz aile hayatından ve kocasıyla ilişkisindeki sorunlardan şikayet etmeye başladı. Aynı zamanda Money sürekli Jason'ı övüyor ve karısına ne kadar şanslı olduğunu söylüyordu. Hamile Michelle nedense konuğun bu tür davranışları karşısında alarma geçmemişti. İçtenlikle arkadaşını rahatlatmak ve desteklemek istiyordu ama Jason olanları bir eylem çağrısı olarak algıladı. Jason daha önce flört etmek için hiçbir fırsatı kaçırmamıştı. Ancak bu ilişki hızla flört ve dostça desteğin ötesine geçti. Jason Young ve Michelle Money neredeyse her gün birbirlerini aramaya ve birbirlerini görmek için gizlice dışarı çıkmaya başladılar. Jason yokluğunu her zaman iş gezileriyle gerekçelendiriyordu ve karısı hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. 2006 yazında Michelle kocasına tekrar hamile olduğunu bildirdi. Ancak bu kez Jason hiç mutlu değildi. Karısı neler olduğunu anlamıyordu. Sevgilisinin kendisinden uzaklaştığını hissetti. Ancak bunun birkaç ay önce meydana gelen düşükten kaynaklandığına inanıyordu. Jason tüm bu süre boyunca evlilik bağlarından en az zararla nasıl kurtulacağını düşünüyordu. Kasım ayı başlarında Michelle 5 aylık hamileyken kocasının bir iş seyahati daha vardı. Evden 300 mil uzağa kendi arabasıyla seyahat etmiş, ancak yolculuğun yarısında bir otel odası ayırtmıştı. O akşam hamile Michelle en yakın arkadaşıyla telefonda uzun bir konuşma yaptı. Ona ailedeki sorunlardan bahsetti ve gitmeden önceki gece kocasıyla büyük bir kavga ettiğinden söz etti. Konuşmanın ardından yukarı çıktı, kızını yatağına yatırdı ve onun yanında uyuyakaldı. Akşam saat 10 sularında Jason otele ulaşmış ve yol yorgunu olduğunu söyleyerek doğruca yatağına gitmişti. Gerçekte tüm giriş ve çıkışları, güvenlik kameralarının yerlerini inceliyor, otelden nasıl ayrılacağını ve sonra fark edilmeden nasıl geri döneceğini planlıyordu. Jason, mükemmel bir suç olacağını düşündüğü şey için sağlam bir mazeret hazırlıyordu. Jason, sabahın erken saatlerinde karısının kız kardeşini arayarak yardım istedi.
Evlilik yıl dönümleri için karısına bir mücevher hediye etmek istediğini, ancak yanlışlıkla evdeki faks makinesine bir internet mağazasından bir sayfa gönderdiğini söyledi. Michelle'in hediyesini göreceğinden ve sürpriz olmayacağından endişeleniyordu. Meredith damadından hoşlanmasa da yine de ona yardım etmeyi kabul etti. Meredith kız kardeşinin evine vardığında garajda sadece aile üyelerinin bildiği ve her zaman kilitli olmayan gizli bir kapıdan girdi. Ev şüphe uyandıracak kadar sessizdi ama ev sahibesinin evrakları, anahtarları ve cüzdanı koridorda duruyordu. Bu da onun hiçbir yere gitmediğini gösteriyordu. Meredith üst kata çıktığında yatak odasının kapısının ardına kadar açık olduğunu gördü. Ama ne kız kardeşi ne de yeğeni sesine cevap verdi. Odaya girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Michelle kafatası kırılmış bir halde yatağın yanında, yerde kendi kanıyla dolu bir havuzun içinde yatıyordu. Ne yazık ki hamile kadına kimse yardım edemedi. Kadın saatlerdir ölüydü. Kız kardeşi acil servisi aramak için acele ederken aniden yatağın altında bir hışırtı duydu. Oraya baktı ve kendisine anlamsızca bakan küçük Cassidy'yi gördü. Cassidy yaralanmamıştı ama korkmuştu. Küçük kız annesinin ölümünü gördü ve daha sonra yerdeki izlerden ve annesine getirdiği oyuncaklardan da anlaşılacağı üzere cesedinin yanında saatlerce kaldı. Daha sonra adli tıp uzmanları maktulün vücudunda uzun ve acımasız bir dayaktan söz eden çok sayıda çürük, sıyrık ve kırık buldu. Michelle'in dişleri kırılmış ve kafatası keskin olmayan ağır bir cisimle kırılmıştı. Daha sonra bu suç aleti asla bulunamadı. Cesedin yanında kanlı bir yastık duruyordu ve izler kurbanın yastıkla boğulduğunu gösteriyordu. Evden hiçbir şey çalınmamıştı. Yani gece ziyaretçisinin tek bir amacı vardı: cinayet. Buna ek olarak kilitler kırılmamıştı ve zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. Bu da failin anahtarı olduğunu ya da sadece aile üyelerinin bildiği gizli kapıyı bildiğini gösteriyordu. Bu tür vakalarda baş şüpheli her zaman maktulün eşidir. Ancak maktulün görünüşte mükemmel bir mazereti vardı. Otel odasına giriş yaptığını ve sabaha kadar çıkmadığını, daha sonra da planlanmış bir iş toplantısına gittiğini iddia etmişti. Yapılan bir kontrol, Jason'ın akşam odaya girmek ve sabah çıkmak için oda anahtar kartını kullandığını doğrulamıştır. Ancak detaylı bir soruşturma kısa süre içinde bir dizi tuhaflık ve tutarsızlığı ortaya çıkardı. Örneğin bir otel çalışanı sabahın erken saatlerinde acil çıkış kapısının sadece açık olmadığını, aynı zamanda kapının çarparak kapanmasını önlemek için bir parke taşıyla desteklendiğini fark etti. Soruşturma, o kapıya bakan güvenlik kamerasını kontrol etmeye karar verdiğinde aynı kameranın suç gecesi kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Dahası Jason odasına girdikten yaklaşık yarım saat sonra kaydı durdurdu. Tuhaflık bununla da bitmedi. Gece boyunca Jason'a benzeyen bir adamın otel ile olay yeri arasındaki bir istasyondan benzin aldığı, ancak gece boyunca kurallar gereği kimlik göstermesinin istendiği ortaya çıktı. Adam bunu reddetti, parayı fırlattı ve para üstünü beklemeden hızla oradan ayrıldı. Soruşturmada benzin istasyonu görevlisi Jason Young'ı teşhis etti. Ancak adam her şeyi inkar etmeye devam ederek gece boyunca otel odasında uyuduğu konusunda ısrar etti. Bir başka tuhaflık da trajediden bir gün önce Jason'ın Michelle Money'i 2 düzineden fazla kez araması ve sabaha karşı metresini 5 kez daha araması. Her konuşmanın 15 saniyeden fazla sürmemesi Jason'ın muhtemelen paniklediğini düşündürüyordu. Ve bu aramaların hepsi kendi ifadesiyle bütün gece kaldığı otelin dışında yapıldı. Ayrıca ortaklarıyla planlanan iş toplantısına geç kalmıştı ve kafası biraz karışık görünüyordu. Ancak bu kanıtların hiçbiri ne tek tek ne de hepsi birlikte Jason'ın hamile karısını gerçekten katlettiğini kanıtlamıyordu. Yıllar süren bir soruşturma ve uzun zamandır beklenen bir karar. Jason neredeyse 3 yıl boyunca hep yaşadığı hayatı yaşadı. Dahası ölen karısının akrabaları için ciddi bir darbe olan küçük kızının velayetini elde etti. O zamana kadar Michelle Money ile olan ilişkisini saklamayı bıraktı. Bu da sadece Jason'ın bu acımasız suçu işlediğine dair şüpheleri arttırdı. Jason sadece 2009'un sonunda tutuklandı. Ancak daha sonra büyük miktarda kanıta rağmen suçluluğunu kanıtlamak başarısız oldu. Çünkü jüri bir fikir birliğine varamadı. Ancak dava 2012 yılında daha fazla kanıt toplandığında
ve o gece Jason Young'ı otelin dışında farklı yerlerde gören tanıkların ifadeleriyle yeniden açıldı. Özellikle oldukça dikkat çekici beyaz arabası, cinayet gecesi kendi evinden çok uzak olmayan bir yerde ışıksız bir alana park edilmiş olarak görülmüştür. Davada ayrıca küçük Cassidy'nin garip oyuncak bebek oyununu anlatan bir çocuk psikoloğunun ifadesi de yer aldı. Bu sırada kız, babasının annesine nasıl tokat attığını gösteriyor ve sonra yerden kalkmıyordu. Michelle Money mahkemede tanık olarak yer aldı. Jason'ın karısını kendisiyle aldattığını itiraf etmiş, ancak bunu herkese söylediği gibi aile hayatında çok mutsuz olduğunu söyleyerek gerekçelendirmiştir. Sanığın bir başka eski metresi de Jason'ın kontrolünü kaybedip kendisini vurabileceği öfke patlamalarından korktuğunu itiraf etti. Uzun bir yargılamanın ardından Jason Young, hamile eşine vahşice saldırmaktan suçlu bulundu. Bu suçtan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve hiçbir zaman serbest bırakılma hakkı yoktu. 2014 yılında hüküm giyen Jason ilk temyiz başvurusunu yaptı, ancak reddedildi. 2018'de davasının yeniden incelenmesini istedi. Ancak Eyalet Temyiz Mahkemesi'nin bir heyeti bunu yine reddetti. Cassidy neredeyse yetim kalmış, annesi öldürülmüş ve babası bu suçtan dolayı hapse girmişti. Küçük kız şu anda teyzesi, anneannesi ve dedesi tarafından büyütülüyor. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.